Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç, Ay ve Stellium Koçlarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Koç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. 10 Temmuz sonrası senin için geçerlidir sevgili Koç burcu. Seni şok edebilecek gelişmeler nelerdir hayatında? Birlikte bunlara bakıyor olacağız. Yani 10 Temmuz 2025 sonrası senin için geçerlidir ama sen ne zaman niyetini alırsan o andan itibaren senin için geçerlidir. Şimdi bakalım, para kızıyla başladık arkadaşlar. Çok güzel bir kartla başladık. Sanki burada Koç burcu bir şeyler ekip biçiyor ve bir şeylerin bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle arkadaşlar, bir dakika, hatta kartların hepsini açalım ve bu şekilde devam edelim. Ama bak, önümüzdeki beşli vadeler yine bir sıkıntı var gibi. Şimdi anlatacağım. O da yani genel olarak gerginliği yansıtıyor. Yani sadece direkt doğrudan senin hayatında olabilecek gerginlik değil de genel bir gerginlikten bahsediyor aslında. Kartların hepsini açalım ve bu şekilde yorumlarımızı yapalım. Kılıç yedilisi. Bu arkadaşlar bir şeyler kaçırma etkisi Koç burçlarında çok fazla çıktı açıkçası. Kupa kralı. Para dokuzlusu. Arkadaşlar işte ben buna aziz, ben buna şok derim. Yani gerçekten ben buna büyük şok derim sevgili Koç burcu. Burada nasıl bir şey biliyor musun? Kaybettiğin saygınlığını yeniden kazanmak var. Yani sanki şöyle düşün. Yıllar önce çok popülerdin. Yıllar önce çok rahattın, çok iyiydin, çok keyifliydin. Son zamanlarda 7 aydır, 7 yıldır, 5 aydır, 5 yıldır, 7'li vurgu çok baskın olduğu için de bunu söyledim birazcık. Sanki böyle çok sıkı bir mücadelenin içinden geçtin ve eskisi kadar o istediğin enerji hayatında yok. İstediğin enerji, istediğin güç hayatında yok. İstediğin istek hayatında yok gibi. Fakat bu yeniden gelecek gibi sevgili Koç burcu ve bu sana gelirken de, yani kaybettiğin zenginlik, kaybettiğin popülerlik gerçekten seni şoka uğratabilecek şekilde hayatına yeniden gelecek ama gelirken bu sefer çok daha farklı bir şekilde gelecek gibi gösteriyor. Yani bu sefer gelirken büyük bir olgunluk ve bilgelik ile gelecek. Bu çok güzel bir şey. Yani önceden şey gibi düşün, Joker'de deli kartını düşünün arkadaşlar, aptal kartı, ya da işte bizim çocukluk halimizi düşünün. Hani hiçbir şey düşünmeden çok neşeyle, keyifle dans ederdik, oynardık falan. İşte yaş aldıkça birazcık daha ağırlaştık, bir şeyleri daha çok öğrendikçe, hani her şeyi bildikçe, öğrendikçe daha çok içe kapandık, işte daha çok ağırlaştık gibi, işte son yaşadığımız olaylar bizi daha çok içe çekti gibi. Burada bu nasıl bir şey biliyor musun? Yaşadığın şeyler seni o kadar çok olgunlaştıracak ki büyük bir bilgelikle o yeni yaşantına, yeni rahatlığa geçmek var açıkçası. Çok tatlı ve çok keyifli bir bilgelik var. Aslında söylemek istediğim şey bu. Yani bu olgunlukla o kaybettiğin zenginliği, kaybettiğin huzuru, kaybettiğin gücü yeniden kazanmak var. Farklı bir noktadan bakarak hayata kazanmak var. Aziz ve Azize geldi arkadaşlar. Peki bakalım başka ne gelecek diyelim. Şunu istedim, almak istedim. Asa ikilisi. Deli kart. Bakın, deli kartından bahsettik. Kendisi de geldi arkadaşlar. Şimdi burada yepyeni bir başlangıç var. Öncelikle hislerin çok yüksek olacak bir. Fakat bu bir. Fakat şöyle bir durum var. Önümüzdeki 5 gün ve 5 haftalık süreye birazcık daha dikkat et. Sevgili Koç burcu. Burada nasıl bir şey biliyor musun? Bir sınavdan geçiyorsun gibi. Yani şöyle düşün. İşte hamur yapacaksın. Öncesinde unu elersin ya, temizlersin. Hani unu doğrudan kullanmazsın gibi düşün. Hani sanki bazı aksaklıklar, bazı huzursuzluklar var. Tartışma, münakaşa, rakiplerinle verdiğin iç çatışma, neyse. Senden kaynaklı veya karşı taraftan kaynaklı. Senin yapmış olduğun hatalardan kaynaklı veya karşı tarafın yapmış olduğu hatalardan kaynaklı. Bir çatışma ortamından bahsediyor ama bu çatışma ortamı öyle sanıldığı kadar kötü bir şey olmayacak. Çünkü bu hani yaşadığımız her şey bir öğreti zaten arkadaşlar. Burada da onu söylüyor. Yani burada vermen gereken bir sınav var. Aşman gereken bir sınav var. Bunu aştığında bilgeliğine daha da çok bilgi katabileceğin gibi. Aynı zamanda burada duvarın arkasındakini hissetmekten bahsederiz ya arkadaşlar. Yani burada hislerin çok yüksek olacak. Yani büyük bir bilgelik, büyük bir huzur içerisinde olmak var ve yeni bir başlangıç içerisine girmek var. Ama buradaki en tatlı nokta şu.
Şimdi burada ektiğin bir şeylerin hani topraklarım artık kurak, topraklarım artık yeşermiyor, artık ektiğimi bir türlü alamıyorum deme noktasında çok böyle itinayla ektiğin, biçtiğin şeyleri yeniden gözden geçirmek, kuru toprakları ayıklamak ya da çer çöp ne varsa bunları ayıklamak ve artık hani bak nasıl bir şey biliyor musun? Hep inişli çıkışlı etkiler olmuş. Tam verimini aldım derken yine bir çalışmanın içerisinde kendini bulmuşsun beşli vadelerde. En geç 5 hafta. 5 gün 5 hafta 15 Temmuz, 25 Temmuz, 5 Ağustos tarihine kadar birazcık daha dikkat et. Hani burada tam ektim derken yine bir karmaşanın içerisinde kendini bulmuşsun ama diyor ki bu sefer seni bile şok edebilecek şekilde yani tekrar eden sorunları yavaş yavaş çözebilecek şekilde hani o ektiğini alıyorsun ve alırken onu en güzel haliyle alıyorsun. Sikke ası, para ası arkadaşlar. Yani şu iki görüntüye bakın. Birinde çok toysun, birinde artık öyle bir yeşermiş ki ektiğin çiçekler yeşermiş, çiçek ait olduğu yere gitmiş, altının, hazinen olması gereken yerde olmuş ve sen onu alıyorsun gibi düşün. Uzun süredir kendini bir döngüye sıkışmış gibi hissetmiş olabilirsin ama artık o tekrar eden sorunlar, belirsizlikler yavaş yavaş senin hayatından çıkıyor olacak Koç burcu. Bu çok güzel bir şey. Ve çalıştığın yerde bir değişim olabilir. Çalıştığın ortamda bir değişim olabilir. Farklı platformlara geçiş yapabilirsin. Sorumluluklarının artık netleşmesi. Hani bir şey yapıyorum ama ne yapıyorum, ne için kazanıyorum ya da neyin peşinden gidiyorum. Hani enerjimi harcıyorum ama acaba enerjimi ben doğru tarafa mı harcıyorum gibi. Bununla ilgili bir netlik içerisinde oluyor olacaksın. Ve burada bir rahatlama, hani bir şeylerin tamamlanması, bir rahatlama, para akışının canlanması, yeteneklerinden para kazanma fırsatlarının artması. Ve burada şöyle bir durum var. Özellikle Temmuz ayında Ağustos ayının başı gibi arkadaşlar. Beklemediğim bir kapının açılması, ani bir proje teklifi, ani bir iş teklifi, yeni bir karar vermek, parayla ilgili, yatırımlarınla ilgili. Aynı zamanda liderlik tarafını ortaya koymak, kararsız kalmaman, öfkeli ve ani kararlar almaman çok önemli. Hani burada asa beşlisini öyle de alabiliriz. Kılıç yedilisi, hatalara, yanlışlara, tuzaklara düşme. Onu az kalsın gözden kaçıracaktım. Yani burada hani hatalar, yanlışlar, tuzaklar, kurnazlıklar, bu tuzaklara düşme sevgili Koç burcu. Burada daha çok sevgi enerjisinde kalmak, maneviyatını yükseltmek, inancını korumak çok önemli olacak senin için. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye çok güzel bir söz var ya, aslında bunu söylüyor. Uzun zamandır adım atmak isteyip de korktuğun, adım atamadığın, cesaret edemediğin konular ile ilgili adım atmak var. Ve burada aşk hayatın içinde ben seni direkt kupa kralı olarak gördüm. Derinliklerde sakladığın yaralar şifalanmaya başlayacak. Unutamadığın bir aşk ilişkinin varsa sevgili Koç burcu, özellikle Temmuz ve Ağustos ayında beklenmedik bir ilişki hayatına gelebilir. Ya da hani ben geçmişi çoktan sildim, yeni birini istiyorum diyorsan yepyeni bir aşk, yepyeni bir ilişki hayatına girebilir. Bu kişi çok iyi bir rehber olabilir. Çok iyi bir danışan olabilir, çok iyi bir öğretmen olabilir. Sanatsal konularla ilgili de yeteneği olabilir. Başkalarına yön gösteren, bilge, inançlara saygılı, çok böyle geleneklere, göreneklere saygılı biri olabileceğini gösteriyor ve gerçekten olgun, bilge, sezgileri yüksek birinden bahsetti. Kuralcı birinden bahsetti. Ve burada uzun zamandır aklında olan birinden gelecek olan bir haber de var. Yani özellikle ilişkinle ilgili çözüm beklediğin bir konu varsa artık bunun tatlıya bağlanmasıyla ilgili güzel bir etkiden bahsetti. Yani burada evren seni aşk alanında da kendini ifade etmeye, korkularını bırakmaya, yeni bir sayfa açmaya yönlendiriyor Koç burcu. İlişkisi olan koçlar için dengeyi sağlayabilmek, uyumu sağlayabilmek çok önemli olacak. Ve burada hani yine o cesaret enerjisiyle barışmak, kalp kırgınlıkları varsa bunları düzeltme noktasında çok şanslı olacaksınız diyebilirim. Şimdi burada ani tepkilerden bahsetmiştik ya, şimdi ateş, asa beşlisi, kavga, gürültü, kıyamet, rekabet ortamı, kılıç yedilisi, hırsızlık, çalıntı. Hani hiç sevmiyorum zaten o kartı. Şimdi burada ani öfke patlamalarına ve tartışmalara, gerilmelere dikkat et. Düşünmeden harcama yapmamaya dikkat et. Düşünmeden harcama yapma. Buna dikkat et diyor. Büyük harcamalar için acele etme diyor Koç burcu. Bakın bir diğer uyarı. Sosyal çevrende dedikodu, iftira, kıskançlık,
Ya da gereksiz yere dram oluşturan kişilerden uzak dur. İşte oturuyorsun bir arkadaşınla, iş arkadaşınla. Ah benim de başıma şu geldi de, bu geldi de, şöyle de oldu da, böyle de, aman hadi canım işine bak falan de diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hani dostunun derdine tabii ki destek olacaksın ama hani böyle her şeyi dramaya bağlayan ya da sürekli felaket tellallığı yapan insanlardan uzak durman çok önemli olacak senin için diyor. Ve burada şöyle bir durum var. Baş ve boyun ağrıları yaşayanlar arkadaşlar, stresten kupa melikesi de geldi. Arkadaşlar burada bir dileğin kabul olması var Koç burcu. Bir dileğin, bir hayalinin kabul olması. Bu süre zarfında dua etmek, kaynakla bağlantını korumak çok önemli olacak senin için. Burada şöyle bir durum var. Hani bir yorgunluk var ama baş, boyun, bu ağrılar olabilir. Ama bunlar geçecektir. Çok hafif hafif seni yoklayabilir. Daha çok böyle bedensel ve zihinsel olarak bir yorgunluk. Hani o yaşamış olduğunuz stres, geçirmiş olduğunuz stresten kaynaklı üzerinde oluşan bir yorgunluk. Burada su tüketimine dikkat etmende fayda var. Uyku kaliteni iyileştirmende fayda var. Bu sana çok iyi gelecek. Bu ay, özellikle bu ay ve Ağustos ayında sağlığın ile ilgili sıkıntılı bir durum varsa bununla ilgili de güzel bir haber alabilirsin. Enerjini yeniden toparlamak için güzel bir haber alabilirsin Koç burcu. Peki burada başka uzun süredir emek verdi. Hani burada zaten senin bir şeyleri ne kadar ektiğini görüyoruz. Ama bir süre tam olarak istediğin gibi olmamış ama asıl hazinende güneşin tam göbeğinde gibi. Uzun süredir emek verdiğin ama hani nasıl söylenir bu? Karşılığını alamadığın, başka bir şey söyleyecektim de toparlayamadım orayı. Toplu bir para eline geçebilir mesela. Bir mülk almak, bir toprak almak, yeteneklerinden para kazanmak, kendini sahneye koymak, sosyal medyada bir şeyler paylaşmak, değil mi? Yeni bir eğitime başlamak, yani burada bir özgür olmak var, uçuşa geçmek var. Bir de şu desteğe bakalım arkadaşlar. Bakalım buradan ne gelecek diyelim. Birleşme olasılığı. Arkadaşlar bakın şimdi burada nasıl bir şey var biliyor musunuz? Şimdi sen topraklara bakıyorsun, topraklar kurak ama tam güneşin göbeğinde senin altının duruyor, senin hazinen duruyor. Ve burada da birleşme olasılığı geldi. Yani demek o ki para konularıyla ilgili, kariyerinle ilgili, aşk hayatınla ilgili o birleşme kapısının açılması, hedefe ulaşmayla ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Ve ikisi de aynı yola çıkıyor arkadaşlar. Derli toplu bir ev, organizasyonlar, özellikle bazılarınız organizasyon işleri yapıyor olabilirsiniz. Burada bazılarınız ev almak, evinizi değiştirmek, evinizle ilgili son zamanlarda koçlarda özellikle son birkaç açılımda bununla ilgili bir şeyler çıktı arkadaşlar. Evini değiştirmek, rahatsız olduğun etrafında komşuların varsa oralarla ilgili bir değişim olabilir. Evini düzenleyebilirsin, evine tadilat yaptırabilirsin Koç burcu. Bazılarınız böyle çok tarihi bir yerde oturmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da o tarz böyle eski evlere çok çekilebilirsiniz. Maskeler, özgün benlik, hayatındaki o bütün maskeler düşecek. Senin maskelerin de düşecek, karşındakilerin de maskesi düşecek. Senin de görmediğin, fark edemediğin gölge tarafların varsa bunlar da tek 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 düşüyor olacak. Ve burada artık saf bir Koç burcunun açığa çıkması var arkadaşlar. Çok güzel bu. Yani koçların gölge tarafı çok tehlikeli biliyorsunuz ama bu her burç için geçerli. Hani tek bir burçtan ibaret değiliz zaten. Burada bak bütün saflığın, bütün o berraklığın açığa çıkması var. Peki bakalım bir tane buradan alalım. Maskeler düşüyor dedik. Ve dersler, ruhsal gelişim yolculuğunda sana yardımcı olacak ruhsal dersler öğreniyorsun. Kendine karşı sabırlı ol. Bak her şeyden önce kendine karşı sabırlı ol diyor. Yani bu kendine karşı sabırlı olmadığın için öfkeni başkalarına da patlatabilirsin. Bazen ihtiyacın olan şeye kapanmak ruhunun huzuru hak ettiğini anlamaktır dedi. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım var diyor Koç burcu. Bakalım. Ve bekle. Şu anda bir karar vermek için acele etme. Seni gerçekten mutlu edecek şey hakkında düşünerek biraz zaman geçir dedi.
İşte bakın fevri hareketler dedik ya. Bunlara dikkat et diyor sevgili Koç burcu. Peki sevgili Koç burcu arkadaşlar 100.000 abone olduğumuzda ücretsiz danışmanlık hediye edeceğim. Çekiliş yapacağız. O yüzden geldiysen ve hala abone değilsen abone olmayı unutma derken 555 sayısını gördüm şu an ve 1555'i gördüm. Her şey güzel kalbine göre olsun ve burada 8 de çok gözüme çarptı arkadaşlar benim. 8, 88 bu sayılar da çok önemli olabilir senin için. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.